Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün bir eril dişil açılımı yapmaya karar verdim. Kolektifteki enerjileri merak ediyorum açıkçası. Ne durumda eril ve dişiller? Bu tarafa kralları, bu tarafa da kraliçeleri koydum. Şimdi bunlardan seçeceğiz. Yani eril tarafın enerjisine ve dişi tarafın enerjisine bakacağız. Daha sonra da kartları açacağım ve okuyacağım arkadaşlar. Bakalım hemen zaman kaybetmeden geçelim açılıma. Bakalım enerjiler ne yöndeymiş. Şimdi öncelikle eril enerjinin durumuna bakalım. Hangi kralın enerjisi çıkacak burada merak ediyorum. Ne durumdaymış şu anda kolektifte eril enerjiler? Şöyle iyice karıştıralım bakalım. Evet. Sanki şu gibi hissediyorum. Bakalım bu eril enerjinin, bu da dişil enerjinin yani kraliçelerimizin enerjisi. Kart sayısı az olunca karıştırması da biraz zor oluyor tabii ama sıkıntı yok. Şöyle. Evet. Birer tane de şu anda içinde bulundukları ruh durumunu merak ediyorum. Eril ve dişillerin birer tane de onlar için seçeceğim. Sanki şu eliyle gelmek istediği gibi. Evet, şunu da dişle seçelim. Şimdi bakalım kolektifteki eril enerjinin enerjisi ne durumda? Eril enerji bir asa kralı yani değnek kralı olarak geldi arkadaşlar. Eylem enerjisi biraz yüksek. Başlatma enerjisi yüksek bir enerjide geldi. Eril enerji Koç Aslan Yay yani ateş grubu burçlarının vurgusu yüksek ama bu çok burçlarla aslında alakalı da değil. Ateş elementinin o başlatan, o yükselten, tutku dolu, harekete geçiren enerjisiyle şu anda gündemde dolu olduğunu görüyoruz. Eril enerjinin ve diyor ki içine dert ettiğin sıkıntılardan kurtulacaksın. Aldığın güzel haberlere rahatlayacaksın diyor ruh kartı arkadaşlar. Şimdi burada eril enerjinin belki çok uzun zamandır içine sıkıntı ettiği bazı şeylerden kurtulma ve bir feraha çıkma enerjisinde olduğunu görüyoruz gündemde. Ya şu anda bu çok tam gündemde gerçekleşen bir durum ya da çok yakında gerçekleşecek olan bir durum. Yani içine dert ettiği ve sıkıntı yaptığı şeylerden bahsediyor burada arkadaşlar. Güzel haberler alma arifesinde eril enerji ve bunun ardından da bu güzel haberlerin sevinciyle sanki bir hareket, eylem enerjisi olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Tabii bunun neyle ilgili olduğunu açılımda bakacağız ama eril enerjinin genel olarak maskülen enerjisinin yükseleceğini ve güzel haberler alacağını gördük. Peki dişil enerjide durumlar nasıl? Dişil enerji bir toprak kraliçesi olarak çıktı. Yani para kraliçesi arkadaşlar. Dişil enerji kendi halinde. Kendi güvenlik alanında kendi varlıklarıyla meşgul, belki kendi işine gücüne bakan, biraz halinden memnun gibi dişil enerji. Yani çok kötü bir durumda görmüyorum şu anda dişil enerjiyi. Belki bir takım şeylere sahip olma yolunda ilerliyor emin adımlarla ya da bir takım şeylere sahip olma konusunda hedefleri var. Fakat şu anda kendine güvenen, yani özgüvenli bir duruş sergileyen, kendinin farkında olan ve güven veren bir enerjide. Karşılaştırma yapacak olursak burada eril enerjinin
Eril enerjiden ziyade dişil enerjinin biraz daha güven veren bir enerjide olduğunu görüyorum. Çünkü toprak kartıyla geldi arkadaşlar. Boğa, Başak, Oğlak vurgusu çok yüksek. Yani ateş elementinde olduğu için eril enerji, dişil enerjiye göre ya da tam tersini söylemek gerekirse dişil enerji, eril enerjiye göre gündemde biraz daha güvenilir bir pozisyonda görünüyor. Peki bakalım ne diyor? Güzel fırsatlar ve haberler var. Kazancın artacak, rahat günler gelecek. Gitmek istediğin yerlerle ilgili gelişmeler yaşayacaksın dedi sevgili dişil enerjiye kart. Yani bakın arkadaşlar, şimdi ortak enerji olarak eril ve dişilde ikisinde de güzel haberler alınacağını görüyoruz. Yani bu eril tarafa da çıktı, dişil tarafa da aynı şekilde çıktı. Fakat dişil tarafın gündeminde biraz daha para pul, iş güç meseleleri var gibi güzel fırsatlar ve haberler yakalayacağı, alacağı bir dönem dedi. Kazancınızın, yani maddi durumunuzdaki artışın ya da uzun zamandır beklediğiniz bazı maddi özür diliyorum, ben böyle sanki benim sadece dişil enerjiler dinliyormuş gibi konuşuyorum bazen ağız alışkanlığıyla, ama dişil enerjinin diyelim arkadaşlar. Yani dişil enerjinin belki uzun zamandır beklediği bir maddiyatla ilgili bir haber vardı. Bunun gelmesiyle beraber belki kazancının artacağını, daha rahat günler geçireceğini, yani tam gündemde ya da böyle olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Belki de gitmek istediğiniz yerler var. Seyahate çıkmak istiyorsunuz ama bununla ilgili beklediğiniz haberler var. Bu gibi konularla ilgili güzel haberler alacağı dişil enerjinin bir dönem de olduğunu görüyoruz. Yani her iki taraf için de gerçekten güzel enerjiler çıktı arkadaşlar. Evet, peki o zaman kartları oluşturmaya başlıyorum arkadaşlar. Kolektifteki eril ve dişil enerji için niyet ediyorum. Evrenden akan en doğru enerjileri almaya ve buna kanal olmaya niyet ediyorum. Hadi bakalım başlayalım. Buraya dokunmayı seviyorum nedense, böyle niyete girdiğim zaman. Sanki oradan bir enerji alıyormuşum gibi. Yani kolektifin enerjisi gibi görüyorum ben bu küreyi arkadaşlar. Sanki ona dokunduğum zaman kolektifin enerjisini alıyormuş gibi hissediyorum. Ya da burada masanın üstünde durduğu zaman. Sevdim bayağı yani. Evet. Kartlar görünüyor sanırım. Bu iki kart birden gelmek istedi arkadaşlar. Alıyorum. Bozmuyorum orayı. Evet, şimdi de işte enerjili kartlarını oluşturalım. Bu arada bazen bu gelen kuş seslerini soruyor bazı takipçilerim, gerçek mi diye. Arkadaşlar, aslında gerçek olmasını çok isterdim. Ama bu bir fon müziği olarak kullanıyorum bunu. Rahatlatıcı bir fon müziği olarak kullanıyorum bu kuş seslerini. Evet, benim kendi kuşum da var. Güzel bir papağanım var. Fakat tabii bu kadar güzel ötmediği için, o biraz daha farklı sesler çıkardığı için onu açılım sırasında pek buraya getiremiyorum. Ellerinizden öper. Evet, devam edelim.
Evet arkadaşlar, kartlarım hazır. Şimdi evet başlayacağız okumaya. Bakalım. İlk öncelikle eril enerjinin kartlarıyla başlayacağım okumaya. Sonrasında dişil enerjiyi açacağız. Başlayalım bakalım. Şuradan devam edelim. Buraya 2 kart gelmişti. Evet. Evet başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu kısım geçmişe ait olan güncel ve olası gelecek olarak bakacağız. Şimdi burada para kraliçesi yani eril enerjinin hayatındaki bir kadın faktörü. Bu bir anne olabilir. Bakın yeri sağlam olan, tahtında oturan, yani bir takım şeyleri, maddi ve manevi konuları sağlama almış. İşte dediğim gibi bu bir anne enerjisi olabilir. Ya da hayatında söz sahibi olan, yani eril enerjinin hayatında söz sahibi olan, toprak enerjisi yüksek, güvenilir, sağlam bir yeri olan, yani az önce de bahsettiğim gibi yerini sağlamlaştırmış ve o tılsımı elinde tutan, yani gücü elinde tutan bir dişil enerjiyle ilgili eril enerjinin beklediği bir haber var arkadaşlar. Varmış yani geçmişte. Bir haber bekliyormuş eril enerji. Ya bu kişiyle iletişime geçmekle ilgili bir gündemi olmuş. Yani bu kişiyle bir haberleşme, bir iletişim, bir konuşma ihtiyacı içerisindeymiş bu eril enerji arkadaşlar. Artık konu her neyse burada gerçekten eril enerji bunu e, bayağı bir beklemiş gibi. Yani sanki bir problem varmış da eril enerjinin hayatta bir sıkıntı varmış da bu sıkıntının çözülebilmesi için buradaki bu mevcut dişil enerjinin e, ya ağzından çıkacak bir söz ya vereceği bir karar, e, yani buradaki eril enerjiye. Yani bu çok etkili olacakmış. Sanki eril enerjinin hayatındaki bir sıkıntının ya da düğümün çözülmesiyle ilgili arkadaşlar. Bu hayatındaki bahsettiğim etkin olan, otorite sahibi olan dişil enerji de bunun çok farkında olduğu için sanki bu eril enerjinin beklediği bu haberi ağırdan almış gibi görünüyor. Yani böyle kendinden emin duruşuyla ya da o gücü elinde tutmasıyla ilgili bir psikolojik bir ruh hali olarak da olabilir bu. Ya da özellikle sanki yapılmış gibi, yani bu haber geciktirilmiş gibi sanki. Eril enerjinin beklediği bu haber geçmişte. Fakat eril enerji gerçekten çok beklemiş. Yani bir oturulup konuşulsun, bir uzlaşmaya varılsın ya da bir fikir alışverişi, bir karar verilsin. Bu karşıdaki dişil enerji tarafından bir nasıl diyelim, sanki bir onay beklemek gibi de bir durum söz konusu olmuş arkadaşlar geçmişte eril enerjiyle ilgili. Sonrasında arkadaşlar bakın, eril enerji muhtemelen buradaki haberi aldı.
Yani buradaki dişil enerjinin kartları biraz daha şöyle mi çekeyim acaba? Evet, sanki biraz daha iyi olacak. Yani eril enerji burada beklediği dişil enerjiden, az önce bahsettiğim dişil enerjiden beklediği haberi, bu para kraliçesinden, toprak kraliçesinden beklediği haberi bir şekilde almış arkadaşlar. Bir iletişim kurulmuş ya da bir oturulup konuşulmuş ya da telefonla da olsa bir konuşulmuş arkadaşlar burada ve bu konuşma aslında ilk etapta eril enerjinin istediği gibi geçmemiş. Eril enerji tarafından hiç beklemediği bir şekilde kule kartıyla beraber ve bedes kartıyla beraber hiç beklemediği bir konuşma olmuş bu. Yani belki daha iyimser bir şey bekliyordu. Belki daha pozitif bir haber bekliyordu bu para kraliçesinden arkadaşlar. Fakat eril enerji burada bir ani bir yıkıma uğramış. Hiç beklemediği yerden sanki vurulmuş. Evet, çok sıkıntılı bir süreç olmuş bu bir dönem eril enerji için bu durum. Bu kulenin yıkılması, belki arkadaşlar burada ihtimaller üzerinden gidecek olursak bu bir yuvanın yıkılması olabilir. Eril enerjinin kendi hayatıyla ilgili bir aniden böyle şimşek gibi çakan bir yıkım olabilir. Yani bu ne olabilir? Maddi konularla ilgili bir sıkıntıya düşmüş olabilir aldığı bu haberden sonra ya da hiç hoşuna gitmeyen şeyler yaşamış olabilir. Bir endişe, bir üzüntü. Her şey o kadar ani olmuş ki arkadaşlar, gerçekten çok sıkıntılı bir dönem olmuş eril enerji için burada. Ve ben ağırlıklı olarak eril enerjinin hayatındaki bir şeyleri kaybettiğini görüyorum burada. Dediğim gibi bu bir yuvanın yıkılması olabilir. Bu bir ani bir ayrılık olabilir. Ya da bakın, nedense ben şuradaki dişil enerjiyle bu eril enerjinin, hani bu bir anne faktörü ise tabii ki bu söyleyeceğim şeyi ayrı tutuyorum, ama eğer daha farklı, onun hayatında abla gibi ya da eski eş gibi ya da eş gibi hayatındaki bir kişi, bir kadın gibi de diyelim mesela. Böyle düşünecek olursak bu kişiler arasında çok böyle duygusal bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Burada, yani anne faktörü dışında, altını çiziyorum tekrar. Burada arkadaşlar maddi meselelerin daha ağırlıklı olduğunu görüyorum ve burada da yıkılan şey zaten eril enerjinin maddi hayatıyla ilgili ya da para kaybı gibi ya da alıştığı bir düzenin yıkılması gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu gibi sebeplerden dolayı eril enerji hiç beklemediği yerden ani bir yıkım yaşayıp sıkıntı çekiyor. Fakat bu sonrasında arkadaşlar, yani bir süre sonra aslında buradaki yıkımın ne kadar hayırlı olduğunu görüyor sanki. Yani aslında ilk etapta yaşadığında sıkıntı çekse de sonrasında ya bunu iyi ki yaşamışım, aslında iyi ki de olmuş. Benim burada aslında ben bir hapishanenin içindeymişim. Oradan çıktım. Çünkü bu yıkım olmasaydı burada bu eril enerjinin buradan çıkacağı yokmuş arkadaşlar. Onu size söyleyeyim yani. Bu bir aile yanı olabilir, bir anne faktörü ise aile yanından ayrılmak olabilir ya da bir evlilikse evliliğin bitmesi olabilir gibi. Yani burada yaşanan kötü şey her neyse eril enerjiyi ilk başta çok çok sıkıntıya sokmuş, bakın bunu söylemeliyim. Yani böyle güle oynaya bitmemiş bu iş. Burada yıkılan şey her neyse. Fakat sonrasında eril enerji bu işin içindeki hayrı görmeye başlamış. Gökkuşağı kartı ile birlikte sıkıntılı bir sürecin sonuna gelmek, kaostan sonra gelen refah ve iyileşmek diyor arkadaşlar. Yani şurada yaşadığı kaostan sonra eril enerjinin hayatında bir gökkuşağı açmaya başlamış ve aslında her hayrın içinde bir şer olduğunu görmeye başlamış eril enerji arkadaşlar. İlginç bir şekilde. Peki sonrasında ne olmuş? Bakın sonrasında arkadaşlar eril enerji, evet, burada her ne kadar gökkuşağı açsa da bir takım fırsatlar kaçmış burada arkadaşlar. Ve kaçırdığı bu fırsatlar konusunda evet sıkıntı çekmiş. Bu fırsatları maddi olabilir mesela bunlar. Elinden alınan bu fırsatları ya da kaçırdığı bu fırsatları tekrar yakalamak adına bir takım tilkilikler çalıştırmış olabilir. Bakın daha şu anda geçmiş enerjiye bakıyoruz. Henüz daha dişil enerjiyle ilgili herhangi bir şey hissetmiyorum arkadaşlar burada. Yani şunu demek istiyorum. Sanki eril enerji geçmişte burada kendi hayatında kendi derdiyle uğraşıyormuş. Ve gerçekten sizi, yani eril enerjiyi
ihmal ettiği bazı konular varsa, iletişimsiz bıraktığı bazı konular varsa ve dişil enerji burada bunun nedenini merak ediyorsa, işte eril enerjinin burada neler yaşadığını aslında görüyoruz. Yani bunlar sizin bildiğiniz şeyler olabilir ya da bilmediğiniz şeyler olabilir. Kafanızda soru işaretleri olabilir. Evet, eril enerji buradaki para kraliçesiyle ciddi anlamda bir sıkıntı yaşamış ve elinden bazı fırsatlar alınmış. Sonrasında arkadaşlar, belki de dedim ya, bu çok güvenilir aslında bir kraliçedir, enerjidir. Sorun yaşadığı kişi kimse, işte bu kişiye olan güvenini kaybetmiş eril enerji. Belki de burada yıkılan kule bu. Yani bu güvenin yıkılması, sarsılmasıyla da ilgili olabilir bu yıkılan kule. Evet arkadaşlar, burada eril enerji güvenini kaybetmiş, kaçırdığı fırsatlar olmuş. Bunlara belki üzüldü. Kendini toparlamaya çalışmış. Bir süre belki kendini çekti, belki yalnız kalmak istedi. O arada da yalnız kaldığı sürede de düşünmüş arkadaşlar. Kaybettiklerimi nasıl telafi edebilirim? Nasıl geri alabilirim? Bu güveni belki, ama güven konusu biraz daha zayıf bir ihtimal gibi geliyor. Burada kaybettiği maddi kaynaklar olabilir dediğim gibi. Ya da elinden alınan şeyler, her neyse arkadaşlar. Evet, bir şüphe, bir böyle hareketsizlik, bir kararsızlık. Yani o kararsızlık ruh hali içerisinde de çok fazla hareket etmek istememiş. Yani herhangi bir hamle dışarıya karşı yapmak istememiş. Dediğim gibi belki kendini kapattı. Kaybettiği fırsatları tekrar nasıl kazanabilirimin. Çünkü bakın, kurnazlık, keskin zeka, yalan, arkadan iş çevirme diyor ama buradaki bu tilkinin, eril enerjinin dediği bu enerjinin aslında ben çoğunluklu olarak çok kötü bir enerji gibi düşünmüyorum. Çünkü bunu yapmak zorunda kalmış gibi görünüyor eril enerji burada arkadaşlar. Peki, geçmişte böyle durum böyleyken gündeme bakalım. Arkadaşlar, gündemde bir Selçuk Sasa var. Şimdi Selçuk Sasa nedir? Selçuk Sasa yasak ilişkideki dişil enerji demektir. Çok çekicidir, çok güzeldir, çok tutkulu ve çok ateşlidir. Zaten burada da bir ateş kralı çıkmıştı arkadaşlar. Sanki gündemde şu anda eril enerjiyi tetikleyen çok ateşli ve tutkulu bir dişil enerji var. Bir Selçuk Sasa var ve bu kişiyle, yani bu Selçuk Sasa'yla kökleri sağlam bir aile kurma, yani ya böyle kökleri sağlam bir ilişki, birliktelik ya da bir aile kurma, onunla köklenme, onunla büyüme, soyunu devam ettirme gibi düşünceler içerisinde gibi görünüyor eril enerji arkadaşlar şu anda gündemde. Yani bu gökkuşağının aslında açmasından sonra bu sıkıntıların bir nebze olsun, hani eril enerji burada tabii ne yaptı, nasıl bir karar verdi, kaybettiklerini geri aldı mı ya da bu konuda bir hamle yaptı mı? Bununla ilgili gündemde bir şey çıkarsa tabii ki bakacağız ama sanki işte burada az önce bahsettiğim dişil enerji henüz geçmişte gündemde değil dedik ya, sanki gündemde şu anda dişil enerji artık yavaş yavaş bu sıkıntıların ardından artık eril enerjinin beynini meşgul etmeye başlamış gibi görünüyor arkadaşlar. Özellikle duygusal anlamda. Yani diyor ki eril enerji, ben bu sıkıntıları yaşadım, tamam, biraz bir şeyleri belki yoluna koydum ama bir dişil enerji vardı ki ya da var ki o benim aslında köklenmek istediğim, sağlam bir birliktelik kurmak istediğim dişil enerji vardı bir yerlerde. Hatırlamış arkadaşlar yani burada. Ve dediğim gibi bakın, şimdi burada Selçuk Sasa çıkınca şuradaki para kraliçesinin eski bir eş olma ihtimali kuvvetleniyor burada. Tabii ki yine siz kendinize göre alın ama burada sanki Selçuk Sasa'yı, yani buradaki dişil enerjiyi Selçuk Sasa konumuna koyan şeyin buradaki farklı bir dişil enerji olduğunu görüyorum ben burada. Anlatabildim mi? Yani bu aslında eril enerji diyor ki gündemde. Aslında buradaki dişil enerji o kadar kıymetli bir dişil enerji ki Selçuk Sasa olmayı hak etmiyor. Neydi Selçuk Sasa? Yasak ilişkideki dişil enerji demekti. Evet, o çok tutkulu, çok güzel, çok çekici. Herkes tarafından çok talep gören birisi. Ama
benimle olan ilişkisinde Selçuk Sasa konumuna düşüyor. O yüzden belki de burada bazı sıkıntılar yaşandı arkadaşlar. Şimdi diyor ki eril enerji, benim kendimi güvende, huzurda hissedeceğim. Belki de daha önce kendini güvende hissettiği yer burasıydı. Ama buradaki güven yıkılmış. Yıkılan kuleyle birlikte evet benim kendimi duygusal anlamda tamamlanmış, güvende hissedeceğim. Belki biraz da benim egomu tatmin eden, beni pohpohlayan, kendimi özgüvenimi yerine getiren bir dişil enerji var burada. Ve ben onunla gerçekten sağlam bir birliktelik kurabilirim, bir aile kurabilirim kafasında gibi görünüyor şu anda eril enerji. Peki devam edelim. İşte belki de buradaki bu ateş kralının çıkma sebebi bu olabilir arkadaşlar. Şimdi içinden geçenleri söyleme arzusu, istediğin şeyi kolaylıkla dile getirebilmek, arzu halini bildirmek. Şimdi arkadaşlar bakın, eril enerji burada bir takım hala belki bu taraftan bir takım maddi beklentileri var. Kaybettiklerini almak açısından belki, yani geri almak açısından belki beklemesi gereken durumlar olabilir gündemde hala. İçinden geçenleri aslında şurada düşündüğü şey var ya, hani dişil enerjiye karşı. Aslında bunların içinden geçenleri söylemek istiyor dişil enerjiye. Fakat onu tutan bir şey var arkadaşlar. Burada ve maddiyat. Yani burada eril enerjinin geçmişte kaybettiği şeyleri geri alması için sanki bir süre daha beklemesi gerekiyor gibi görünüyor gündemde. Yoksa aslında içinden geçenleri bu tarafa, dişil enerjiye sanki beyan etme arzusu var. Bakın ne diyor burada? İçinden geçenleri söyleme arzusu, istediğin şeyi kolaylıkla dile getirebilmek, arzu halini bildirmek. Evet, eril enerji bunu istiyor. Şurada düşündüğü şeyi gerçekten istiyor. Fakat şu anda arkadaşlar bakın burada da bir maddiyata dayalı bir kart çıktı. Burada da zaten para delisi. Fakat diyor ki benim beklemem gerekiyordur. Çünkü burada kaybettiklerimi tekrar almak için bunu yapmak zorundayım diyor arkadaşlar. Ve bence gündemde eril enerji dişil enerjinin kıymetini anlamış arkadaşlar. Ne kadar değerli olduğunu, belki de burada yaşadığı sıkıntıdan sonra işte. Geçmişte eğer siz diyorsanız ki beni hep ikinci plana attı. Burada artık bu anne olabilir ya da dediğim gibi farklı bir dişil enerji faktörü olabilir ama burada sağlam bir birliktelik, belki bir evlilikten bahsediyoruz. Siz diyorsanız ki burada beni hep ikinci plana attı, hep buraya ağırlık verdi, buraya daha çok değer verdi gibi düşünüyorsanız arkadaşlar, burada eril enerji gerçekten geçmişte böyle bir şeye girmiş olabilir. Böyle bir topa girmiş olabilir. Ve şu anda aslında burada yaşadığı sıkıntıyla birlikte, bu kulenin yıkılmasıyla birlikte sizin ne kadar değerli olduğunuzu. Çünkü burada da ne diyordu? Sen Selçuk Sasa olmayı hak etmiyorsun. Sen sağlam bir birliktelik hak ediyorsun. Senin hakkın bu. Evet, Sunit ideal erkektir. Yani iyi bir baba, iyi bir koca, tam bir evlenecek erkek profilidir, eril enerji profilidir arkadaşlar. Evet diyor, sana gelmem için benim ya da herhangi birinin seni hak etmesi için anahtar kartıyla beraber benim bir sunit olmam lazım. Bunu fark etmiş arkadaşlar gündemde eril enerji. Doğru yolu bulmak, aramak ve çözüm üretmek doğru kapının doğru anahtarı. Evet arkadaşlar, eril enerjinin nasıl diyelim? Eril enerji bir şeyleri fark etmeye başlamış diyelim. Peki olası yakın gelecekte? Arkadaşlar, çok ilginç bir şey hissediyorum burada. Sanki, hemen söyleyeyim, sanki burada dişil enerji, bakın imparatoriçe, para dokuzlusu, Selçuk Sasa. Yani mevcut dişil enerji, eril enerjinin gözünde şu anda gerçekten çok iyi bir yerde. Onu kesinlikle söylemeliyim. Çok değerli bir yerde yani. Burada imparatoriçe olarak çıkmış dişil enerji, fakat buradaki imparatoriçe bana kutlama kartıyla ve haç kartıyla birlikte burada sanki yakın bir gelecekte eril enerjinin canını yakacak gibi geliyor. Nasıl bir canını yakmak bu? İmparatoriçe, dişil enerji, tabii ki dişilin kartlarına bakacağız. Farklı bir yorum çıkarsa tekrar döneriz buraya. Dişil enerji sanki burada bir kutlama arifesinde arkadaşlar olacak. Yakın, çok yakın bir gelecekte bakın. Bu uzak bir gelecek değil.
Sevinçli haberler içindeki heyecanı paylaşma ihtiyacı. Şimdi bu dişil enerji burada sevinçli bir haber alacak. Belki farklı bir eril enerjiden bir evlenme teklifi ya da farklı bir eril enerjiyle birlikte yola devam etme kararı. Onu gerçekten imparatoriçe gibi hissettiren, hani şurada diyordu ya, benim yani sana gelecek erilin bir sünit olması lazım. İdeal bir erkek, sana hakkını, değerin, hak ettiğin değeri verebilecek biri olması lazım. İşte sanki dişil enerji burada böyle biriyle karşılaşacak mevcut eril enerjinin dışında ve sanki onunla bir kutlama yapacak gibi görünüyor. Ve bu eril enerjinin gerçekten canını yakacak gibi görünüyor. Dişil enerji belki de aralarındaki bağlantının tarihinden itibaren, yani bağlantı süresi boyunca ilk kez eril enerjinin canını yakacak arkadaşlar gibi görünüyor burada. Çok ilginç çıktı. Buraya tekrar dönmek isterim. Dişil enerjinin kartlarından sonra. Yani şunu söyleyeyim size. Gerçekten bu haç kartını, şu iki kartı dişil enerji için aldım. Öyle hissettim ama bu haç kartı kesinlikle eril enerjinin canını yakacak gibi görünüyor. Peki bakalım. Evet. Bakın arkadaşlar, şimdi burada dünya kartı ve kılıç altılısı ile birlikte eril enerji ile dişil enerjinin bağlantısında bir dönem kapanıyor. Şimdi bu ilişki bitiyor ya da bağlantı kopuyor anlamında bunu söylemiyorum. Fakat bir etap bitiyor. Yani bir döngü kapanıyor arkadaşlar dünya kartı ile birlikte. Çünkü artık bu döngünün kapanıp aranızdaki bağlantı ile ilgili yeni bir döngünün açılma zamanı gelmiş. Ve dişil enerji gidiyor arkadaşlar. Gitmek dediğim burada, bakın Attart geldi. Attart çok iyi niyetli bir dişil enerjidir. Pozitif. Hani dedim ya, burada zaten siz çok yani özür diliyorum. Dişil enerji burada zaten çok pozitif çıktı eril enerjinin gözünde ve aynı şekilde kalmaya devam ediyor yakın gelecekte de. Çünkü burada da bir imparatoriçe vardı arkadaşlar, ama ben bu imparatoriçeyi biraz daha çok artık böyle dişil enerjinin ciddi bir yola girmesi, evlilik yoluna girmesi farklı bir eril enerjiyle, yani evlenmesi demiyorum, evlilik yoluna girmesi ya da böyle bir ihtimalin doğması anlamında aldım. Burada da Attart kartı çok çok iyi niyetli bir dişil enerjinin artık bir döngüyü tamamlayıp arkasına dönmesi üzerine yaşanan üzüntü. Bakın arkadaşlar, bu üzüntü işte yukarıdaki haç kartı ve üzüntü ne diyor? Sıkıntıların içinde boğulmak, ruhun daralması, dert ve keder diyor arkadaşlar. Ve haç kartı alt alta üst üste çıkmış bu iki kart. Yani burada bakın eril enerji bu eşsiz gördü. Çünkü dişil enerjinin bu tavırlarından dolayı eril enerjinin gözünde dişil enerji daha da yükseliyor. Yani kıymeti daha da artıyor, değeri artıyor ve bu gidiş, yani diyor ki eril enerji, evet o beni bitirdi ve gidiyor, arkasını döndü gidiyor. Yani dişil enerji şunu gerçekten yapmasa bile eril enerji böyle düşünüyor ve diyor ki ben Attart'ı kaybettim. Bu iyi niyetli enerjiyi, dişil enerjiyi kaybettim. Bunun üzüntüsünü yaşıyor yakın bir gelecekte arkadaşlar. Her ne kadar burada bakın işte ben buradaki şimdi anlaşıldı. Buradaki bu ateş enerjisinin buradaki bu durumla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani bu durum sanki eril enerjiyi harekete geçirmek istiyor gibi. Bakın eril enerji bir ateş kralı gibi harekete geçmek istiyor. Değnek sekizlisiyle birlikte gerçekten böyle artık biraz diyor ki yani ben kaybediyorum. Elimi çabuk tutmam lazım. Yoksa gidecek dişil enerji. Bir şeyler yapmam lazımın telaşı bu işte arkadaşlar. Tamam. Ve evet bunu çok istiyor. Fakat arkadaşlar eril enerji burada sabrediyor. Bakın sabrediyor. Yakın bir gelecekte yine sabrediyor. Diyor ki iç sesine kulak vermek, sakinleşmek, durulmak, sessizce kendini aramak ve muzur kartı ile birlikte geliyor. Her ne kadar ateşlense de inanın içi içini yiyor. Evet buradaki dişil enerji gidiyor diye. Ama arkadaşlar yani bir sabır ve sakin olması gereken bir konu var. Sanki şuraya da bağlayabilirim bunu. Çünkü burada diyorduk ki beklediğim şeyler var. Evet eril enerji ciddi anlamda yakın gelecekte bir sıkıntıya düşecek ama sabredecek. Çünkü öyle olması gerekiyor gibi görünüyor arkadaşlar eril enerji için. Şimdi bu tarafa dişil enerjiye geçelim. Dişil enerji burada bir para kraliçesi olarak gelmişti. Bakın şuradaki para kraliçesiyle
Bu para kraliçesi farklı kişiler olarak algılıyorum arkadaşlar. Yani asla burayı buradaki dişil enerji olarak algılamadım. Bu eril enerjinin hayattaki farklı bir faktör. Buradaki dedim ya size, eril enerji geçmişte belki buraya daha çok güvendi. Anne ya da farklı bir dişil enerji faktörü fark etmez. Burayı tercih etti, buraya değer verdi. Dişil enerjiyi ikinci plana attı demiştim ya. İşte dişil enerji bu para kraliçesinin geçmişteki konumuna geliyor eril enerjinin gözünde arkadaşlar. Para kraliçesi. Ve diyor ki evet, sen beni hep ikinci plana attın, görmedin, hep o tarafa yoğunlaştın. Bu tarafı mutlu etmeye çalıştın ya da oraya daha çok güvendin gibi. Ama şimdi eril enerjinin, buradaki dişil enerjinin kıymetini anlamasıyla birlikte dişil enerji burada bir para kraliçesi oluyor ve şu anda gündemdeki enerji için çektiğim şu iki kart. Bu durum eril enerjiyi ateşlendirirken, yani yükseltirken, hem tutkusal anlamda hem eylemsel anlamda dişil enerji daha rahat. Diyor ki ben evet, sen zaten benim kıymetimi anladın. Bak ben ne kadar da rahatım. Ben bu şekilde tahtımda oturuyorum. Evet, eril sanki burada arkadaşlar biraz roller değişiyor gibi. Fakat şunu söylemeliyim, yani burada gerçekten eril enerji ciddi sıkıntılar çekmiş. Belki de bilmiyorsunuz arkadaşlar siz bunu. Bu kart, buradaki kart bunun üstüne çıkmış arkadaşlar. Tekrar düzeltelim. Peki geçelim dişil enerjiye. Kıyamam ya. Gerçekten dişil enerjiye kıyamam yani. Yani arkadaşlar gözlerim doldu, inanın şu anda. Siz beni görmüyorsunuz şu anda ama gerçekten gözlerim doldu yani. Evet. Dişil enerji o kadar masum seviyor ki, yani ya gerçekten ya çok duygusal kartlar çıkmış. Ah ah diyorum. Evet arkadaşlar, müsaadenizle bir yudum su içeyim. Şimdi burada ne demiştik? Tekrar şuraya bir dönelim. Bakın dişil enerji, eril enerjinin gözünde tam da bu konumda demiştik. Burayı açıklamıştık. Dişil enerji bu arada gerçekten maddiyatla ilgili güzel fırsatlar bekliyor. Dişil enerji, güzel fırsat ve haberler var. Beklediğiniz bu tarz bir haber varsa bu konuda içiniz rahat olsun arkadaşlar. Rahatlayacağınız günler geliyor. Maddi anlamda, iş kariyer anlamında ya da böyle de diyebiliriz. Gitmek istediğiniz bir yerler varsa buralara da gitme şansınız çok yüksek. Bir seyahate çıkma ihtimaliniz var. Şimdi geçelim açılıma. Bakın burada dişil enerji her ne kadar şu pozisyonda görünse de, bir para kraliçesi gibi görünse de arkadaşlar, içten içe bir yokluk var ya da şurada belki dişil enerji gerçekten buna eril enerjiyi hissettirecek. Hani dedim ya size, başka biriyle bir kutlama ya da gerçekten başka birinin dişil enerjiye gösterdiği ilgi, alaka. Evet, burada eril enerjinin gözünden, penceresinden baktığınız zaman ya da dışarıdan birinin penceresinden baktığınız zaman böyle gibi görünebilir. Fakat dişil enerjinin içi yoklukla dolu. Yani öyle yüksek bir tutku ve özlem var ki sanki buradaki mevcut eril enerji kalbini mühürlemiş. Yani kim olursa olsun burada ona bu mutluluğu yaşatacak olan, evet, çok mutlu gibi görünebilir. Fakat dişil enerjinin içi tamamen yokluk.
Yani boşluk. Sanki buradaki mevcut eril enerji yokken dişil enerjinin içinde kocaman bir boşluk var arkadaşlar. Hiçbir şey onu tatmin etmiyor gibi. Dediğim gibi çok büyük bir tutku var. Bir araya gelme isteği var. Hep onunla olma isteği var. Gerçekten bunu kalbinin çok derinliklerinde hissediyor ve benim de böyle resmen ciğerime işledi. O yüzden az önce böyle gözlerim doldu, duygulandım arkadaşlar. Neden duygulandım? Hiç beklemiyordum bu kadar. Tamam, sevgisi var kalbinde falan diyordum ama bu kadar böyle görünürken dışarıdan bu kadar derin derin böyle nasıl diyeyim derin derin seviyor ya, böyle derin derin yani. Burada kalbini mühürlemiş. Buradaki eril enerjiyi mühürlemiş. Kalbini bir kişiye adamak ve mühürlemek. Hayatında daima kalıcı şeylerin olmasını istemek. Yani buradaki eril enerjinin hayatında kalıcı olması için her şeyi yapabilecek en derinlerindeki isteği bu olan bir dişil enerji var burada arkadaşlar. Diğer türlü içinde koca bir boşluk var. Her ne yaparsa yapsın da olmuyor. Bu tabii ki geçmiş, yani geçmişte böyle hissetmiş aslında dişil enerji. Şu anda gündemdeki durumda da çok bir fark var mı? Bakacağız. Her neyse, şimdi geçmişten devam edelim. Geçmişte gerçekten böyle olmuş arkadaşlar. Çok çok derinden hissetmiş. Özellikle şu olayların yaşadığı esnalarda dişil enerji çok acı çekmiş. Belki haber bekledi, alamadı, bilemiyoruz. Devam edelim. Dişil enerji çok yorgun arkadaşlar. Değnek olmasıyla beraber. Fakat bakın ne dedim şurada az önce, döngü kapanıyor. Sanki devran dönecek, yani yakın bir gelecekte devran dönecek arkadaşlar. Buradaki enerjiler tersine dönecek gibi görünüyor. Ama dişil enerji geçmişte o kadar yorulmuş, o kadar yorulmuş ki önünü bile göremeyecek duruma gelmiş. Ama pes etmemiş. Bakın, sevmekten vazgeçmemiş. Zaten bu dişil enerjinin elinde olan bir şey değil anladığım kadarıyla. Ama ben vazgeçeyim deyince vazgeçebileceği bir şey yok burada. Çünkü çok derin bir aşk var. Dişil enerji çok yorgun dediğim gibi. Artık bir yerlere demirlemek istiyor. İstemiş de geçmişte. Benim limanım burası. Buradaki eril enerji. Ben çok yorgunum. Buraya demirleyip dinlenmek istiyorum. Belki de ona yaslanıp dinlenmek istiyorum dediği bir durum var burada. Çünkü çapa kartı çıkmış ve saklı kalp. Kalbini kapatmak, duygularını gizli yaşamak, içinden geçen hisleri saklamak. Yani o kadar bir de kalbini, aşkını o kadar saklı bir şekilde yaşamış ki, gizli bir şekilde. Burada saklı kalp diyor yani. Kalbini, başkalarını tamamen kapatmış bir dişil enerji var burada geçmişte. Duygularını çok gizli yaşamış ve içinden geçen her şeyi saklamak zorunda kalmış. Çünkü burada eril enerjinin gündemleri çok çok farklıymış. Bakın, şuna bile razı olmuş dişil enerji burada. Ufak da olsa bir sinyal, bir haber, beni sevdiğine, bende olduğuna dair bir işaret. Kupa prensi. Küçük de olsa buna da razıyım. Bu da beni bayağı götürür diyebildiği. Yani eril enerjiden geçmişte ufacık bir sinyal bile gelse, ufacık bir mesaj, bir gülümseme, onu sevdiğini gösteren ya da ona umut veren ufacık bir şey bile olsa burada dişil enerjinin dengesini yerine getiriyormuş gibi sanki. Arkadaşlar. Yani bu bile yetiyor. Buna bile tamammış dişil enerji. O kadar çok sevmiş ki, yani seviyormuş da aynı zamanda. Dediğim gibi burada ufak tefek şeylere bile tamam olan bir dişil enerji varmış. Peki gündemde nedir dişil enerjinin durumu? Dişil enerji adalet istiyor. Burada kendisine çok büyük haksızlık yapıldığını düşünüyor. Dişil enerjinin gündemi tamamen adalet. Ben burada adliye ile ilgili konuların çok zayıf olduğunu görüyorum ihtimalim. Belki bazılarınızın adli mevzuları vardır. Evet, gerçek mahkeme mevzuları, ama şu anda bana hissettirdiği şey tamamen eril enerjiyle ilgili. Çoğunlukla %99 diyelim arkadaşlar. Şimdi burada dişil enerji adalet istiyor. O kadar çok belirsizlikte kalmış, o kadar muhatapsız kalmış ki dişil enerji. Ay kartı ile birlikte arkadaşlar. Bu kendisine yapılan adaletsizliklerin yerini bulmasını, ama bu şöyle bir şey değil yani. Eril enerjiye beter olsun gibi bir şey değil bu. Yani adalet burada dişil enerjiye göre hak ettiği değeri görmek buradan arkadaşlar. Hani bana çektirdin, sen de çek, o olsun gibi bir durum yok yani, kesinlikle. Dişil enerji hala belirsizlikte aslında. Burada hala netleşmiş, tam netleşmiş bir şeyler yok.
Sadece dişil enerji belki de böyle bir taktik geliştirmeye çalışıyor eline karşı ya da gerçekten deniyor şansını. Yani ya olabilir mi? Evet, kalbimde mühürlü ama olabilir mi? Bir başkasına şans verebilir miyim gibilerinden arkadaşlar. Hemen aşağıdaki kartlarda bunu onaylıyor zaten. Dediğim gibi bu arada yer değişikliği, taşınmak, hayal ettiğin yerde veya hayatta olma arzusu. Dişil enerji şöyle düşünüyor arkadaşlar. İkimiz için de, daha çok benim için ama ikimiz için de adaletli olan, adil olan eril enerjinin bana gelmesi. Belki yanınıza taşınması. Bakın burada yer değişikliği, taşınmak, hayal ettiğin yerde veya hayatta olma arzusu diyor. Yani ya dişil enerjinin eril enerjinin yanına taşınması söz konusu olabilir. Ya da eril enerjinin dişilin yanına taşınması, aynı eve taşınmak, aynı şehre taşınmak. Yani birlikte olmak arkadaşlar. Ya da beraber başka bir yere taşınmak da olabilir bu. Burada dişil enerjinin adil olarak gördüğü tutum bu arkadaşlar. Evet. Dişil enerjinin gündemiyle devam ediyoruz. Bakın burada bir kupa üçlüsü, mezar ve yıldız kartı. Arkadaşlar dişil enerji bir risk alacak gibi hissediyorum. Tıpkı şurada hissettiğim gibi. Dişil enerji bir risk alacak. Sanki bir başkasına şans verecek. Ben bunu gerçekten yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Bunu eril enerjiyi üzmek ya da ders vermek için değil. Bakın diyorum ya, çok derinden hissediyorum. Çok derinlerde bir sızı var. Aslında buradaki dişil enerji eril enerjiyi de üzmek istemiyor. Yani onun da canı yansın istemiyor. Fakat sanki arkadaşlar bir şeyleri bitirip, eril enerjiyle ilgili bitirip başkasına şans verme konusunda ve bu kutlamayı yapma konusunda, bakın şurada da bir kutlama vardı. Burada da var. Eril enerjinin gelecekte çıkmıştı. Olası gelecek kısmında çıkmıştı bu. Burada arkadaşlar kupa üçlüsüyle beraber dişil enerji gerçekten böyle bir şey yapmayı şu anda düşünüyor olabilir. En azından bu şansı. Yani çok istediğim bir şeyin olması için dua etmek, şanslı zamanlar, yıldızın parlaması. Yani bunu şöyle algılıyorum. Dişil enerji deneyecek gibi görünüyor. Şu anda gündemde bunu düşünüyor dişil enerji. Her ne kadar yapamayacağını bilse de en azından bir başkasına şans vermek. Çünkü burada bir belirsizlik var. Çünkü burada ay var arkadaşlar. Devam edelim. Bakın arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Dişil enerji masumiyet, saf ve iyi niyetli yaklaşımlar diyor. Gerçekten dişil enerji bu kalbindeki bu aşkı karşı o kadar saf, o kadar masum seviyor ki. Hani kötü olmasını isteyemez zaten bu tarafın, bu kadar masum seven bir kişi. Ve gücünü sanki dişil enerji şu an gündemde gücünü bu aşktan alıyor gibi. Her ne kadar bir başka yere şans vermeyi düşünse de, yani bunu aklından geçirse de, ki dişil enerjinin burada aklından geçirdiği şey, yani şöyle söyleyeyim. Gündemde dişil enerjinin aklına gelen, gelecekte eril enerjinin başına gelecekmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Evet. Böyle görünüyor. Burada dişil enerji her ne kadar böyle düşünse de diyor ki ben gücümü sana olan aşkımdan alıyorum. Buradaki erile olan aşkımdan alıyorum. O kadar saf seviyorum ki, o kadar masum yaklaşıyorum ki bu bana güç veriyor diyor arkadaşlar. Gerçekten çok temiz seven bir dişil enerji var burada. Bunu kesinlikle söylemeliyim. Peki olası yakın geleceğe bakalım. Arkadaşlar bir saniye. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi anlaşıldı mevzu. Sevgili dişil enerji. Buradaki bu düşüncesi var ya, bir şans vereyim. En azından bunu deneyeyim düşüncesi. Yakın bir gelecekte bu ay kartındaki belirsizliğin devam etmesiyle birlikte, çünkü bu olasılık var arkadaşlar, burada dişil enerji bir şeye kızıyor, öfkeleniyor. Belki bugüne kadar hiç öfkelenmediği gibi mevcut eril enerji öfkeleniyor arkadaşlar. Fakat bakın bu öfke çok kısa sürüyor. Yani dişil enerjinin böyle yükselmeleri, ani yükselmeleri biraz artabilir yakın bir gelecekte eril enerjiye karşı, çünkü niye hala netleşmiyor şeklinde. Fakat hemen sonrasında arkadaşlar yine o merhametli, şefkatli duygulara geçiyor. Asiranta, bakın ne kadar masumiyet, iyi niyet kartı varsa, ne kadar yani olumlu dişil kart varsa hepsi çıkmış arkadaşlar ya.
dişil enerjiye. Asilanta, Attart, yani Tattaret. Hani ne diyeyim, bu kadar masum ve iyi niyetli bir dişil enerji var ki burada. Yani kıyamazsınız arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Şimdi zaman zaman kılıç kraliçesi moduna geçip hemen sonrasında tekrar yumuşayacak bir dişil enerji var. Sizin o. Bak yine sizin dedim. Siz anlıyorsunuz arkadaşlar beni. Yani dişil enerjinin o ani yükselişleri, ani öfkeleri ve ani inişleri biraz artabilir yakın bir gelecekte. Buna karşı dişil enerjiye bir uyarı var. O dengeli tutum içerisinde olması gerektiğine dair bir uyarı var. Çünkü dediğim gibi burada bir dengesizlik söz konusu olabilir. Ani öfke patlamaları, aniden tekrar şefkatli moda dönmek, iki kutup arasında çok fazla gidiş geliş olabilir. Dişil enerji böyle bir ruh haline sahip olabilir gelecek enerjisinde diyor. Fakat dedim ya size, şurada bir şansın deneme mevzusu vardı. Dişil enerji diyecek ki hayır, bu ben değilim. Ben bunu yapamayacağım. Çünkü benim kalbim buraya ait. Ben kalbimin atmadığı bir ilişkinin içine giremem. Bakın bu bir olasılık. Tamam mı? Bunu böyle değerlendirin sevgili dişiller. Ben böyle bir riski alamam. Bunu dişil enerji sadece kendisi için, kendisini düşünerek yapmıyor. Burada şans verdiği kişi kimse, buna da haksızlık etmek istemiyor. O kadar iyi niyetli bir dişil enerji var ki burada. Yani diyor ki bak, bu durum beni tatmin etmeyecek. Beni tatmin etmediği gibi Asilanta ile beraber karşı tarafı da üzecek belki. Bir başkasının da hakkına gireceğim burada. O yüzden ben buradaki, bakın bunu arkadaşlar eyleme geçirir mi, geçirmez mi bunu bilmiyorum. Ama dişil enerjinin düşündüğü şey buydu. Sanki bunu bir eyleme geçirecek gibi görünüyor. Evet, gerçekten bu şansını deneyecek ve burada çıkan eril enerjinin gelecek kısmında çıkan ve eril enerjiyi üzen, yaralayan konu gerçekleşecek. Çünkü bunu yapacak ki eril enerji burada bir acı çekecek arkadaşlar gibi görünüyor. Evet, dişil böyle bir şeye adım atacak, deneyecek. Fakat bu dişil enerjiyi tatmin etmeyecek. Dişil enerji diyecek ki ben bunu yapamam, kendime de başkasına da yapamam. Ben bekleyeceğim. Sabır. Aceleden kaçınmak, sabır ile sınanmak, sabretmeyi deneyimlemek ve öğrenmek. Sanki dişil enerji burada sabretmeyi öğreniyor. Yani buradaki eril enerji bu dişil enerjinin karşısında sabretmeyi ve koşulsuz sevmeyi öğretmek için çıkmış arkadaşlar sanki. Az önce de bahsettiğim gibi burada dişil enerjinin aklına gelen, burada yani gündemde şu anda dişil enerjinin aklına gelen, yakın gelecekte eril enerjinin başına geliyor. Evet. Dişil enerji bunu yapacak. Bunu denemesi belki de çok iyi olacak arkadaşlar. Hem kendisi için, yani gerçekten kalbinin buraya ait olduğunu artık bir kez daha anlamış olup sabırla beklemeyi, sabretmeyi ve koşulsuz sevgiyi, zaten koşulsuz seviyor ama tam anlamıyla koşulsuz sevgiyi öğrenecek. Sabretmeyi deneyimlemek ve öğrenmek diyor arkadaşlar. Evet, sizin, bak yine sizin dedim. Dişil enerjinin buradaki testi, sınavı sabır. Sabır arkadaşlar. Ve dişil enerji. Bakın Tatteret. Tatteret nedir? Katina destesindeki evlenmeyi çok isteyen, çok arzulayan, evlilik diye tutturan bir dişil enerjidir ama buradaki dişil enerji böyle olmak zorunda değil ama evlenmeyi gerçekten çok istiyor. Yani istediği şey buradaki eril enerjiyle birlikte mutlu bir yuva kurmak belki. Neredeydi o ağaç kartı? Evet, bakın. Köklenmek istiyor dişil enerji buradaki eril enerjiyle. Ve diyor ki yavaşlama, ağır işleyen bir süreç, zamanın geçmek bilmemizde. Yakın bir gelecekte dişil enerji için zaman geçmek bilmeyecek. Burada sabır söz konusu. Sabretmesi gereken konular var. Zaten dedik ki bunu öğreniyor. Evet. Ve dişil enerji bekleme modunda kalmaya devam ederken zamanın bir türlü onun için geçmek bilmediğini görüyoruz. Yakın gelecekte. Fakat bakın burada asılan adam olması güzel. Çünkü asılan adam kartı bakış açısı değişikliklerini gösterir. Bir şeylerin değişerek geleceğini gösterir. Fakat dediğim gibi dişil enerji sabretmesi gereken günler bekliyor. Şimdi hemen aslında yapmayacaktım arkadaşlar. Fakat tabii ki merak ettim. Ortak enerji için 3 kart çekeceğim.
Olası yakın gelecekte ne olabilir? Buna bakacağız. Gerçi baktık bu kısımda ama. Yani böyle bir 3 aylık ya da en fazla 6 aylık bir dönemi söylesin bizim için en azından. Bir bakalım neler olabilir. Evet, bu eril ve dişil arasında yakın bir gelecekte 3 maksimum 6 aylık bir gelecekte neler olabilir? Buna bakalım. Arkadaşlar, buradaki ateş kralı önümüzdeki maksimum 6 ay içerisinde bir eyleme geçiyor. Bakın bir eylem var. Burada büyücü kartı ve mahkeme kartı çıkmış. Bakın aranızda gerçekten bu iki eril dişil arasında gerçekten bir hareket var. Eril burada büyücü kartı ile birlikte olmazı oldurmaya çalışabilir. Daha önce hiç dişil enerji burada erilden daha önce hiç görmediği şeyleri görebilir. Şaşırabilir. Bu dişil enerji şaşırtabilir. Dişil enerji burada duygularını korumaya, saklamaya, saklı kalple çıkmıştı zaten, devam ediyor. Yine 6 aylık bir süreç içerisinde sabra devam ediyor. Sabırlı bir şekilde burada eril enerjiyi bekleyen bir dişil enerji var arkadaşlar. Dışarıdan her ne kadar beklemiyormuş ya da hani umurunda değilmiş gibi de görünse, ki bunun görünme ihtimali yüksek olduğu için böyle konuşuyorum. Dişil enerji içten içe sevmeye ve sabretmeye devam ediyor ve bekledikçe zaten duygularında hiçbir azalma görmüyoruz. Çok şefkatli bir şekilde sevmeye devam ediyor. Dişil enerji bu süre içerisinde alması gereken dersleri de alıyor. Bu çok sevindirici bir haber çünkü burada bir mahkeme kartı var. Dişil enerji kendisiyle ilgili ve bağlantıyla ilgili çok şey fark edecek gibi görünüyor bu dönemde. Bu arada eril enerjide arkadaşlar sanki olmazı oldurmak için bu bağlantıyla ilgili o da çok şey fark edecek. Yani her iki tarafta bu süre içerisinde bağlantıyla ilgili çok şey fark edecek ve burada olmazı oldurmaya çalışan bir eril enerji görebilirsiniz. Yani erilin arkadaşlar burada bir hamle yapacağını görüyoruz. Peki şunu soracağım. Şunu almayalım buradan. Bu nasıl bir hamle olabilir? Açılım biraz uzadı ama hiç umurumda değil arkadaşlar şu anda. Gerçekten merak ettim. Kupa onlusu. Cevap bence çok açık arkadaşlar. Çok net. Dişil enerji. Eril dişilin bunu çok istediğinin farkında ve bunu sağlamak için bakın bu 6 aylık süreç içerisinde her şey çok mükemmel olacak gibi bir pembe gözlükle bakmıyorum ben bu olaya. Fakat burada eril enerjiden aile olmaya, mutlu sonla ilgili konularla ilgili sinyaller alacağınız ve bununla ilgili hamleler göreceğiniz, ufak ufak da olsa, bakın evet büyücü kartı var ama bununla ilgili bir hareket, bir sinyal göreceksiniz gibi görünüyor. Bunun sadakat çekilmez arkadaşlar. Kupa onlusu çıktı yani. Ne olsun daha. Mevcut dişil enerji buradaki sabrının ve özverisinin ve masum sevgisinin karşılığını alacak gibi görünüyor arkadaşlar. Peki o halde tabii ki bir büyüye danışacağız arkadaşlar. Danışmadan olmaz değil mi? İki büyüye danışacağız hatta burada. Meleklerimize ve Rumi'ye. Evet. Eril enerji için bir melek kartı. Dişil enerji için bir melek kartı. Ve yine içinden gelen, aslında olmayan arkadaşlar. Evet, bir de ortak enerji kartı çekeceğim. Zaten attı kendini arkadaşlar. Kabuğunu kır. Peki. Bir saniye. Evet.
Bunu eril enerji için. Bunu dişil enerji için. Bunu da ortak enerji için çektim. Hemen erilinkini açıyorum arkadaşlar. Evet diyor asılmış adam. Bakın şurada neyse şimdi kartları çok fazla kart olduğu için bir asılmış adam çıkmış. Hatırlıyor musunuz şeyde? Yok ya içime sinmedi, göstereceğim. Dişin kısmında bir asılmış adam. Evet buldum. Evet arkadaşlar. Burada bir asılmış adam çıkmıştı. Dişinin kısmındaydı bu asılmış adam. Hatta tattaret ve sanırım kaplumbağa ile çıkmıştı. Arkadaşlar son kısımda çıkmıştı diye hatırlıyorum. Buradaki asılmış adam bu dişil enerjinin iyi niyetle sabırla beklediği ve sürecin bir türlü geçmediği, hatırladınız mı az önceki yorumu? İşte o asılmış adam bu asılmış adam arkadaşlar. Yani Rumi diyor ki burada dişil enerjinin kısmında çıkan bu asılmış adam bakış açısını değişerek zaten büyücü kartı da gelmişti. Bu eril enerjinin değişerek gelebilme ihtimalini söylemiştik size dişinin gelecek kısımda. Ve Rumi de diyor ki acı merhamet içerdiği için hazinedir. Arkadaşlar eril enerjinin bir acı çekeceğini haç kartıyla söylemiştim. Bu acıdan sonra eril enerjinin belki de sizi anlıyor. Yani hala sizi diyorum dişil enerjiyi anlıyor arkadaşlar. Ne kadar acı çekmiş olduğunu fark ediyor. Eril enerji burada. Ve merhamet duygusu kabarıyor. Yani dişile karşı hem gözünde çok büyüyor hem de merhameti artıyor arkadaşlar. Eril enerjinin. Yani diyor ki erilin bu acıyı çekmesi lazım ki o içindeki merhamet duygusu dişine karşı uyansın. Ve bakış açısını değiştirerek bu erilin bakış açısını değiştirecek olan şey bu ve bu eril bakış açısını değiştirerek büyücü kartıyla beraber bir hamle yapacak ve asa kralıyla beraber diyor. Ve evet kalbindeki sorunun cevabı evet. Arkadaşlar eril enerji burada eninde sonunda zaferi kazanacak. Fakat bu zafer dişil enerjiyle mutlu edecek bir zafer bu sefer. Anlatabildim mi? Yani bu seferin altını çiziyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Rumiye ve meleklerimize. Dişil enerji için güzellik ve kılıçların üçlüsü geldi. Bakın arkadaşlar burada da acı var, burada da acı var. Hemen kılıçların üçlüsünden bahsedeyim size. Normalde sevimsiz bir kart olmakla birlikte Rumi'deki anlamı çok güzeldir. Allah'a yönelmek için keder tüm dünyadan imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Burada diyor ki erilin acısı dişine olan merhametini ve onu hak ettiği şekilde davranmasını öğretecek. Buradaki acı ise dişinin çektiği bu acı ise dişide Allah'a yönelmesi için aslında. Yani dişinin Allah'a daha çok yönelmesi, dualara yönelmesi, sabretmeyi öğrenmesi. Burada dişinin enerji çok şey kazanıyor. Evet çok acı çekmiş ama kazandıkları çok şeyler olacak yani. Rumi de bunu diyor. Evet acı çektin. Senin acı çekmenin sebebi buydu. Yani sana dünyaları verseler bu kadar çok şey kazanamazdın belki. Bunun kıymetini bil diyor Rumi dişile ve güzellik kartı geldi arkadaşlar meleklerden de. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle. Dişil enerji çok masum, çok saf, çok temiz bir kalple seviyordu. Dişil enerjinin kalbi gerçekten çok güzel ve bu güzellik senin etrafını da güzelleştirecek diyor. Sakın bunu kaybetme. Her ne olursa olsun bu temiz kalbi kaybetme diyor arkadaşlar melekler. Peki ortak enerji kabuğunu kır diyor melekler burada. Ve dinarların içi olanı yani para prensi gelmiş arkadaşlar. Rumi'den de bakalım hemen. Kabuğunu kır. Olduğun kişi ol. Hem kendine hem dünyaya karşı. Artık kendin olma vakti geldi. Burada bu ortak enerji için çekmiştim bunu. Aradaki bağlantının artık olması gerektiği gibi olacağına. Yani bugüne kadar olması gerektiği gibi olamayan bir bağlantıdan bahsettik. Evet bundan sonrası için artık olması gerektiği gibi olacağını söylüyor melekleriniz. Neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin. Neşesini şakayan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin. Ortak enerjide çıkan kart. İki taraf için de mutluluğun geldiği ve buna sevinilmesi gerek. Yani
Bu sevinçte kalın diyorum ya. Bunu bilin ve bu sevinçte kalın. Karamsarlıklara düşmeyin. Derslerinizi alın. Her iki taraf için de konuşuyor. Derslerinizi alın ve geri gelecek olan mutluluğunuza sevinin diyor arkadaşlar. Harikaydı. Çok güzeldi. Sistem mesajları için teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah sizler için de öyle olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Sanırım bayağı da uzun bir açılım oldu. Ama hiçbir önemi yok. Detaylı detaylı her şeye bakmak istedim. Evet, dişilin olduğu kısımda biraz duygulandım. Ama çok güzeldi arkadaşlar gerçekten. Kalbinizdeki saf ve masum sevgiyi asla öfkenize, kibrinize, egonuza ya da farklı farklı karanlık enerjilere kurban etmeyin arkadaşlar. Bu hepimiz için geçerli. Sizlere söylerken kendime de söylüyorum tabii ki. Bu bizi ve dünyayı bu saf ve masum enerjiler kurtaracak arkadaşlar. Yani kalbimizi her zaman böyle temiz tutmalıyız her ne olursa olsun. Çünkü gerçekten kalbini temiz tutan için zafer kaçınılmazdır. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, aşkla kalın. Like and subscribe.